Çocuğun olmadan şehir dışına çıkman gerekiyor ve çocuğu bir arkadaşına ya da ailene bırakman gerekiyor. Çocuğu bıraktığın günden itibaren çocuğun hemen hasta olduğunun haberini alıyorsun. Peki bunun altında yatan fizyolojik mekanizmayı biliyor musun? Önce bir hocamızı dinleyelim. Anne baba tatile gider, çocuk neden hemen hastalanır? Neden yani? Valizler toplanır, gidilecek yere gidilir, daha otele yerleşmeden haber gelir. Çocuk hastalandı, ateşi çıktı, öksürüyor. Bakın bu tesadüf değil. Şimdi gelelim nedenlerine. Bu işin 3 ana nedeni var. Birincisi temas patlaması. Anne yok, kim var? Anneanne, dede, babaanne, kuzen, komşu. Çocuğun insanlarla teması bir anda artıyor. Dolayısıyla mikroplarla teması da artıyor. İkinci neden rutinlerin çöküşü. Uyku saati kayıyor, ekran süresi artıyor. Bir şey olmaz yağlarla beslenme dağılıyor. Bağışıklıkta tabii ki ortamı terk ediyor. Üçüncü neden de birazcık kalbinizi kırabilir ama ayrılık stresi tabii ki. Bazı çocuklar gerçekten daha cool. Bazıları ise içten içe annem gitti diye yas tutuyor. Stres artınca da kortizol artıyor. Kortizol artınca da bağışıklık baskılanmış oluyor. Aslında şunu söylemek istiyorum. Çocukların bunu yaşaması doğal bir şey. Ne yapalım, seyahat mi etmeyelim? Tabii ki böyle bir şey yok. Sadece eğer bilirsek sebeplerini bu konularda daha dikkatli olabiliriz diye düşünüyorum. Ve tekrar söylüyorum, naz yapmıyorlar, şımarıklık değil, bu bir gerçek. Evet, burada hocanın da dediği gibi stres artınca kortizol salınır ve bağışıklık düşer. Ama asıl önemli olan ayrılığın çocuğun beyninde bir şeyler ters gidiyor duygusu yaratması. Çocuk bunu kelimelerle düşünmez. Beyni şunu hisseder: güvende miyim? Beyin bu soruya emin değilim derse beden de savunmaya geçer. Kortizol ve bağışıklığın düşmesi dediğimiz şey aslında beynin huzursuzluğunun kimyasal çıktısıdır. Yani sorun aslında hormon değil, sorun beynin tehditte kalması. Bunu önlemek mümkün mü? Çoğu zaman evet. Tatile gitmeden birkaç gün önce uyku saatini korumak, yemek düzenini bozmamak ve ekranı biraz azaltmak ve en önemlisi de ayrılığı bir anda yaşatmamak. Biz gidiyoruz demek yerine bunu gün gün sakin sakin anlatmak. Çünkü çocuk beyni ani kopuşları değil, yavaş geçişleri sever. Beyin sakin geçiş bulduğunda beden de rahatlar, çocuk da rahatlar, anne baba da rahatlar.